Afşor çorbasında çok fazla yağ var. Zaten bu kuzu yağı olduğundan dolayı zararlı değil ama aşırı ağır geldi değil, bana. Keçinin yağı. Yani belli bir döneme gelen, yaşa gelen Evet. keçinin işte etidir bu. Yani özel bir et. Hevir diyorlar. Havada bulut yok. Bu ne dumandır. Burası Muş'tur. Nezihat hocam kendisi bana mesaj attı Instagram'dan. Geldi beni Muş'un girişinden aldı. Sanki böyle hafif bir yemek. Çok ağır gelmedi bana. Orada savaşarak, Ruslara karşı savaşarak orada başlarının düştüğü ve kelle koltukta tekrar buraya döndükleri ve burada vefat ettiği söyleniliyor. Şeyh Üsveker var. Bak kılıçla Rus'un topu imha ettiler. Rus'un ele geçirdi. Kim öyle amca? Benim dedemdir. Dedeniz mi? Hey maşallah. Babamın dedesidir. Şeyh Üsveker Ağrı Tağı. Sorabilirsin yani o bir türküsü, Kürtçe türküsü de var. Hava masmavi. Gökyüzü tam istediğim gibi. Günaydın arkadaşlar. Nurullah Hoca ile uyandık. Şu anda saat 7. Afşor çorbası diye bir çorba var. Bitlis yöresine ait lezzetlerinden bir tanesiymiş çorba. Kahvaltıda vazgeçilmezmiş. Dün büryan yediğimiz yerde anlattı ya abi, işte yağından falan çorba yapılıyor. Çok lezzetli oluyor. Şimdi çorba içmeye gideceğiz beraber Mesut Hoca ve Nurullah Hoca. Nurullah Hoca'da kaldım dün akşam. Allah razı olsun Nurullah Hoca'dan. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Nasıl, sen aç değilsin mi? İşler iyi ya. Ben bir şeyler dedim. Mesut Hoca sevmiyor bunları değil mi? Yok ya. Çok tercih Ben edemiyor. büryan ve avşor. Ben çok etçi değilim. Evet. Eti son zamanlarda biraz tüketmeye başladım. Bu tarz et yemeğini de çok sevemiyorum. Yiyemiyorum. Şimdi çorba içmeye geldik. Çorbadan sonra bir tane araç ayarladı sağ olsun. Muş yoluna, havaalanının yoluna bırakacak. Muş'a 5 kilometre falan kalıyor. Muş'a 5 kilometre kala ineceğim orada otostopla Muş'a gideceğim. Zaten 5 kilometre hiçbir şey değil. Yürüyerek de bile insan gidebilir. Şimdi çorbayı içeceğim. Çorbadan sonra bir sonraki sıradaki rota Muş. Afşor çorbasında çok fazla yağ var. Zaten bu kuzu yağı olduğundan dolayı zararlı değil ama aşırı ağır geldi değil, bana. Keçinin yağı. Yani belli bir döneme gelen, yaşa gelen Evet. keçinin işte etidir bu. Yani özel bir et. Hevir diyorlar. Evet. Türkçe'de işte o yaştaki, o dönemdeki keçiye hevir diyorlar. O hevirden yapılan bir yemek. Bu da onun çorbası. Zaten dün yapımı anlatılmıştı. Aynen. Zaten yoğun yağ ve sudur. Bu içindeki Aynen. su ve yağ var. Valla bana çok ağır geldi çünkü fazla yağ tüketemeyen biriyim. Kesinize bereket. Teşekkür ederim. Eyvallah. Her şey için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ayağına Allah sağlık. razı olsun. Tekrar bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Buralarda inşallah gezdireceğiz sana. Çok teşekkür ederim. Tekrar bekliyoruz. Annene çok selam söyle. Babanın da ellerinden öpüyorum. Annenin de aynı şekilde. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Sizin de Tekrar ellerinize bekliyoruz, sağlık, elinize muhakkak. sağlık. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. İnşallah. Hani sen planlı olmasa da Allah bir şekilde yolumuzu yine denk getirir. Öyle İnşallah. vallahi. Şu anda havaalanı yolunda indim. Muş'a bir 14 kilometre var. 14 kilometre sanırım. Muş'a doğru gidiyorum. Bayağı araba geçiyor. Daha elimi kaldırmadım. Yeni indim. Hava çok güzel. Hava çok güzel bir hava var bugün. Buradan Muş'a doğru giderken bayağı inek çiftliği gördüm. Otlanan inekleri gördüm. Hatta sol tarafta da böyle inekler var. Düz biraz arazi. Burası yayla, böyle ova. Çok güzel. Muş'a doğru gidiyorum. Bakalım inşallah duran olur hemen. Ay, inanılmaz güzel bir hava var. Nedense yürüyesim var böyle Muş'a kadar ama 14 kilometrelik bir yol. Bu çantalarla zor olur. Bana diyorlardı ki Muş'a gitme, Muş'ta gösterilecek bir şey yok. Yani boşuna gitmiş olursun. Abi benim bir amacım var. Gidip insanlarını göstermek, hissetmek, sohbet etmek, görmek, yaşamak istiyorum abi. Görmek istiyorum o Muş'u. Araba durmuyor araba. Yüzlerce araba geçiyor ama duran yok. Nadiren araba geçiyordu şeyde, Hakkari tarafında, Van tarafında, yani köy tarafından. İnsanlar alıyordu ya. Burada herhalde cefasını bu tarafta çekeceğim ben. Cefasını çekmek için Hakkari'den başladım ama cefasını çektim. Yavaştan cefasını çekeceğim sanırım. Çünkü
duran yok. Yani şu anda 5 kilometre falan vardır diye düşünüyorum. Bayağıdır yürüyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Gerçekten hepsini izleyin abi. Videonun hepsini izleyin. Ondan sonra yorum yapın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Maceram devam ediyor. Daha yolun başındayız. Havada bulut yok. Bu ne dumandır. Burası Muş'tur. Yolu yokuştur. Giden gelmiyor. Acep ne iştir. Resmi olarak Muş'a girmiş bulunmaktayım. Bayağı yürüdüm ya, şaka maka yürüdüm böyle. Allah'tan hava güzel. Cefasını çekmeye başladım. Yüzlerce araba geçti ama bir tane bile durmadı. Bundan sonra cefa başlıyor. Zorluk başlıyor. Şurada inekler var. Her yerde inek görebilirsiniz. Burada daha çok büyükbaş hayvanlar var. Yani koyun, keçi falan çok yok ama onlar da var ama çok yok. Daha çok inekler yaygın. Çok mesaj atan var, çok yazan var, yardımcı olmak isteyen çok insan var. Hepsine cevap veremiyorum diye dediğim gibi çok teşekkür ederim. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir kişiye cevap verebildim. O da ısrarla yazıyordu. Gelip seni alacağız dedi. Bir çay kahve içelim, bir misafir edelim dedi. Bakalım ne olacak. Her şey spontane gelişiyor, güzel gelişiyor. Şu anda Muş'un çarşısına geldim. Nezihat hocam. Kendisi bana mesaj attı Instagram'dan. Geldi beni Muş'un girişinden aldı. Sağ olsun, şimdi Muş'un kebabını yemeye gidiyoruz. Bayağı meşhurmuş buranın kebabı. Aynen, Davut hocam da beraber çalışıyorlar. Merhaba hocam. Davut hocayla beraber gelip aldılar beni. Şimdi kebap yemeye gidiyoruz. Hocam nereye gidiyoruz kebap yemeye? Kebap salonuna gideceğiz şimdi, inşallah Evet. Beğenirsiniz. Şurası işte bak, 1954'ten beri yani dededen babaya, babadan evet, oğula. bayağı eski bir Nesilden nesile gelen bir lezzet zaten. kebapları güzel o zaman. Aynen. Bakalım. Zaten şimdi beraber tartışacağız Çok inşallah. teşekkür ederim vallahi Rica hocam. ederiz. Çok sağ olun. Muş köftesi var. Gırar var. Ne hocam? Girar. Girar mı? Girar, evet. Ayran aşı aslında Türkçesi de. Kengerle işte nohutlu dövmeli yapılan Evet. bir yemek. Onun dışında keşkek, helise diyoruz biz tabii Kürtçesi. Helise şeyde de vardı hocam. Bu düğünlerde çok daha- Bahçesaray'da falan Doğrudur, bayağı burada da aynısı var. Van'a ait mi? Keşkek Yani yoksa bana Van'a ait mi? Bence her yöreye ait aslında. Evet, Herkesin evet. kendince Şöyle kebaplar geldi. yaptığı, çeşitlendirdiği ya da diyeyim bir yemek. Neyse, dediğim gibi zaten hikaye olarak paylaşacaksınız değil mi? Hadi. Sanki böyle hafif bir yemek. Çok ağır gelmedi bana. Bir şey. Biraz az geldi. 1745 yılında inşa edilmiş bu cami. Bayağı zaten Bitlis'teki camilerden örnek vermek gerekirse taşlardan yapılmış taş cami direkt. Şuraya baksanıza böyle. Hep böyle caddenin ortasındaki evlere bayılıyorum. Böyle bir yerden sağdan bir yere çıkıyor, soldan bir yere gidiliyor. Bu bölgenin en eski yapılarından biri. Hatta tarihçi olarak bakıldığı zaman belki 200-300 senelik bir geçmişi var. Biz de buranın revizasyon işlerini yapıyoruz şu an itibariyle ama hiçbir tarihi dokusunu bozmadan yapısına, aslına uygun olarak tekrardan çürümüş, posalaşmış, ilgi görmemiş bir yapıyı tekrardan topluma, halkın kendi malı olan bu noktayı, lokasyonu tekrardan onlara kazandırıyoruz. Restore ediliyor. Tabii aynen. Hazır olması için. Misafirlerimizi ağırlayacağız. Odalarımız falan da var böyle. Doğal yapısını hiç bozmadan orada bir örnek odamız var. Oraya da bakabilirsiniz. Odalar ne için kullanılacak hocam? Burada misafir ağırlayacağız. Tabii çayını, kahvesini, Evet. yöresel yemeklerimiz olacak, yöresel lezzetlerimiz olacak. Aynı zamanda modern kültürle eski yapıyı biz bir araya getirdik. Mesela bu yine de revize edilmiş bir hali. Hocam siz şuradan şöyle tutabilirseniz de. Ben size bitmiş hallerini de göstereceğim bu katalogda. Burada yine haliyle yani bir önceki dönem revize edilmiş hali, eski halleri burada var. Burası çok kötüydü yani her anlamda, hem zemin hem tavan olarak çok Hasar kötüydü. görmüş bayağı. Evet, Parçalanmış. inanılmaz kötüydü. Biz revizasyona başladık.
Bir dönem bir kısmını bitirdik. Çünkü yapıya da müdahale etmek çok zor. Yığma bir yapı. Evet. Yani yeni modern bir yapıda her istediğiniz atraksiyonu gerçekleştirebilirsiniz ama bu tarz yapılarda çok zor. Ben buranın müezzin kayyumu Yunus Atılgan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Camimiz tarihi bir camidir. 13. yüzyıldan kalan Selçuklulara ait bir cami. Belli dönemlerde camimiz tadilat geçirmiş. En son Abdülhamit Han zamanında bir tadilat geçirmiş. Tadilatını falan kendisi ilgilenmiş. Camimiz minaresinde dikkatli bakıldığında böyle şey görünüyor, yani bu Selçuklulara ait motifler var. Bu motifler yani Selçuklulara ait olduğunu yani göstergesi. İçeride camimizin şeyi de var, kitabesi de var. Onu da göstereyim size. 1998'lerde falan şu taraf, bu şu gördüğünüz kolonlar şunlar ek. Şu taraftan öteye de ektir. Daha sonradan yapılmış. Camimizin eski tarihi kısmı şu kısımdır. Şuradan bu tarafa doğru olan kısımdır. Şurada camimizin kitabesi de var. Kim tarafından yapıldığı, ne zaman yapıldığı, kimin tarafından yapıldığı. Burayı yapan, camiyi de yapan Hacı Şeref'tir. Evet. Şu anda da mesela Hacı Şeref'in torunları falan daha da var. Yani öyle adledildiği söyleniyor. Yani kendilerinin dedeleri olduğu söylenen kişiler de var. 1343 yılında yapıldı yani miladi olarak. Hicri olarak da 900'lü yıllarda, 970'lerde falan yapıldığı yazılıyor. Kim tarafından? İşte Hacı Şeref tarafından, Selçuklulara ait, Selçuklu dönemine ait olduğu. Ya zaten bunu Selçuklular döneminde bu kitabeyi de şey yaptığı. Motiflerden aynen. belli oluyor Selçuklu Evet, döneminden. Selçuklulara ait olduğu belli. Bu bölgede çok Selçuklulara ait kalıntılar var, tarihi yapıtlar var. Burada bu Muş bölgesinde özellikle var. Zaten hani Sultan Alparslan'ın yani Anadolu'ya açılmasından sonra buralarda epey yani daha eski, daha buradan da daha eski yapıların var. Mesela birkaç tane köyde de var. Ona şu an ismi aklıma gelmiyor. Yani oralarda Selçuklulara ait şeyler var. Türbeler var, yapılar Malazgirt var. Malazgirt. Selçuklular, Evet. Selçuklular mezarlığı falan Evet, var. orada da var. Evet. Birkaç tane daha orada şey var. Şöyle içeriği de göstereyim size. Şurası camimizin zaten ilk ana giriş kapısı. Böyle motifleri de zaten belli oluyor mesela yapıldığını. Bu ilk eskiden de bu giriş miydi? Aynen bu girişti. Evet. Girişi bu şekil. Taşı aynen bu taş. Yani hiç orijinal. Bu şu an orijinal hali. Zaten 98'den sonra bu tarafta namaz kılınmaya başlıyor ama burada da yine vakit namazlar şey olunca yine burada da kılınıyor. Burası tadilata girecekti. Şu an pandemi falan girdiği için tadilat biraz ertelendi. Evet. Burası vakıflar tarafından tekrar restore edilecek yeni baştan. Tabi bu da bekleniyor. Yani projesi falan duruyor. İnşallah yakın dönemde burası da tekrardan tadilata girecektir. Pandemi döneminde tadilata girecekti. O yüzden pandemi araya girdi. Evet, pandemi araya girdi. Belli şeyler, sıkıntılar çıktığı için projesi duruyor. Çünkü Alaaddin Bey aşağıda hemen Alaaddin Paşa Osmanlı dönemine ait yapılan Osmanlı bir cami. dönemine ait. Evet. Ondan sonra Ulu Cami var. Ulu Cami de buradan biraz daha eski. Şu an bu taraftan bu şöyle bu kısım zaten burada bu taşları kaldırmışlar. Buraya şey yapmışlar. Bu tarafı da işte sonradan 98'de yapılmış ek olarak hani cami cemaati sayısı yükseldiği için bu üst taraf bayanlar kılıyor. Bayanlarda mesela yaz şeyde teravihlerde falan bayanlar için açıyoruz burayı. Normal vakitlerde de onun dışında da hep açık. Cemaatimiz cuma günleri de 5 vakitte camimiz açık. Şimdi bizim buradaki başları kesik kardeşlerin hikayesi de var. Buranın bu kardeşlerin rivayet olunduğu şu. Bunlar 2. Abdülhamit Han zamanında Osmanlı-Rus savaşında Abdülhamit Han Hazretleri buraya yani cihat için emir veriyor. Buradaki Müslümanlar da buradan kalkıp Erzurum'a gidiyorlar. Bu kardeşlerin rivayet olduğu şu, orada savaşarak, Ruslara karşı savaşarak orada başlarının düştüğü ve kelle koltukta tekrar buraya döndükleri ve burada vefat ettiği söyleniyor. Başları koltuğun altında böyle. Koltuğu altında tekrar buraya gelip burada düştüğü söyleniyor. Veya diyor orada savaştıktan sonra buraya gelip burada başlarının düştüğü yani son burada şehit oldukları buraya gömüldükleri söyleniyor. Burada da kitabesi ufak bir kitabe var. Yani pek yani tam bilgiler olmamakla birlikte ufak bir kitabe yazılmış. Kesin bilgi yok ama. Kesin bilgi yok. Burası da diğer kapı, camimizin diğer bir kapısı diye. Burada da bilgiler var ama buralar da tam okunmuyor. Yazılar silindiği için tam
tam okunmuyor. Camimiz eskiden han içerisindeydi. Camimizin ilk girişlerinde kemer vardı. Burada yani bir çarşı gibiydi bu Hacı Şeref'in içindeki. Caminin içerisinde hem dükkanlar falan vardı. Eski tarihi Selçuklulara ait 2 tane aslan heykeli de var. Selçukluları temsil ettiği için. Şimdi o aslanlardan birinin bir şeyde olduğu söyleniyor. Şu an müze var. Müzede olduğu söyleniyor. Muş Müzesi'nde. Evet, Muş Müzesi'nde. Ama misafirlere açık mı değil mi onu da tam bilmiyoruz. Hakkınızı helal edin hocam. Tekrardan teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Kebap yedik beraber. Davut Hoca'yla beraber. Sizi tanımak çok güzeldi abi. Eyvallah. Sağ olasın abicim. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çoktan yapılmış. Selçuklu dönemine mi ait acaba? Yapılmış, bu taraf kilisemiş. Burası eskiden kiliseymiş. Ondan sonra camiyi bu adam yapmış. Şeyh Mehmet'in Moğol'dan geldi. Şeyh Mehmet'i Moğorbi. O camiyi o yapmış. Minaresi, Ulu Cami'nin minaresi düşmüş. Sonradan yapılmış yani. Herhalde şu 1970 yılında tekrardan yapılmış. Burada da Ulu Cami'nin yapılışı var. 979 yılında yapılan bir Ulu Cami. Bu arada Ulu Camilerin asıl amacı Osmanlı mimarisinde çok kubbeli cami formunun en büyük örneği olmuştur bu Ulu Camileri. Ulu Camisi İslam dinindeki kutsal mekanlar içinde dönemin alimleri tarafından 5. makam Mekke, Medine, Kudüs ve Şam'dan sonra kabul edilmektedir Ulu Camileri. Birkaç tane nedenleri var. Hani gittiğim bütün şehirlerde şunu sorguladım. Neden her şehirde Ulu Camisi var? İslam dünyasında Ulu Camiler şehir olarak kabul edilen yerlerde cuma namazlarının topluca kılındığı cami olarak işlev görmüş. Bu yüzden büyük yapılmışlar bu Ulu Camileri. Cuma namazı hür Müslüman erkeğe farz olduğundan sultanlar ve beyler idaresindeki bölgenin özgür olduğunun bir ifadesi olarak Ulu Camileri yapılmıştır. Kitabesi bulunmamaktadır bu Ulu Cami'nin. İlk olarak Şeyh Muhammed Mahribi tarafından 979 yılında yaptırıldığı düşünülmektedir. Zaten amca da söylemişti. Amca Şeyh Muhammed Mahribi tarafından yaptırıldığını söyledi. Mimari özellikleri açısından incelendiğinde eski bir yapının üzerine inşa edilmiş yeni bir yapının bulunduğu görülmektedir. Kiliseydi daha önce. Sonradan camiye çevrildi Ulu Camisi. Bir Ermeni kilisesiymiş. Hatta amcalar da sağ taraftan bahsettiler. Buradan bahsettiler. Burası eskiden kiliseymiş. Sonradan camiye çevrildi. Bu yeni cami 14. yüzyılda tarihlenmektedir. 14. yüzyıla yani 14. yüzyılda camiye çevrildiği düşünülmektedir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir çay bizi içe. Valla. Geleyim yanınıza bir çayınızı içeyim. Allah amcayı kırmayacağım. Otostop ile çadırda kalarak Türkiye'yi geziyorum. Cizre'den başladım. Doğduğum şehirden başladım. Böyle 15 gündür yollardayım. Daha da çadırda kalmadım ama. Yani sürekli evlerde kalıyorum. Beni davet ediyorlar sağ olsun insanlar. Allah razı olsun hepsinden. Sizden de razı olsun. Neredesin? Yok şeker kullanıyorum. Çok teşekkür ederim abi. Teşekkürler. Amca yaş kaç? 80. 80. Allah uzun sağlıklı ömürler versin inşallah. Sağlıklı ama. Önceliğimiz o. Ben daha dünyaya gelmemişim. Babam burada ev yapmış. Buralı. Daha dünyaya gelmeden baban buraya gelmiş. Aslında bu bakayım hemen yolu çekelim. Burası Muş'tur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor, acep ne iştir. Bu ne amaçla yapıldı bu şarkı? O zaman kar çokmuş. Soğuk çokmuş. Şimdi değişmiş. O zamanlar çok kar var. Çıkan geri gelemiyor. Burası Muş'tur, yolu yokuştur. Giden geri gelmiyor. Acep ne iştir? Öyle söylemiş. Amaç ne yani şey yapmış? O çok kar olduğundan dolayı giden geri gelemiyor aşağı. Eskide 10 metre 15 metre kar yağdı. Hey maşallah. Abi yani böyle bu evler karda kalıyor. Evet. Merhaba amca. Eskide kar çok yağardı. Evet. Mesela böyle 10 metre 15 metre kar ama şu anda kar yok yani. Mesela bu sene hiç yağmadı. Böyle bir 5-10 santimlik bir kar yağdı. Eskiye göre azalmış kar. Yani çok azalmış. Mesela biz köylerde kalırdık. Bu elektrik direkleri vardı 8-9 metre. Oo. Böyle kardan Kayboluyordu. kaybolurdu yani. Şu an yok yani. Ne eski insanlar kalmış, ne eski şeyler kalmış. Hiçbir şey kalmadı. Telefon kalmış, televizyon kalmış. Hiçbir şey yok.
Ben artık kendime hobi edindim abi. Amcalarla oturmayı çok seviyorum. Çok güzel hikayeler anlatıyorlar. Muş'un yokuşlu yolları. Yokuş aşağı salacağım kendimi. Haydi bakalım tarihi Murat Köprüsü'nü görmeye gidelim. Sen benim cevabımı verebilir misin? Ki öğretmenler ek okulundan yani 45 gün bile dolandı, ben yalvardım, beni kaldırdılar. En büyük bayrağın üzerinden ay yıldızın etrafından uzunluğu mesafesi kaç santimdir, kaç dekametre, kaç milimdir? En büyük bayrağın mı? Evet. Bilmiyorum. Öğretmenler, üniversite öğretmenleri onu sorsunlar. Ne Bilmiyorum. kadar? Benim cevabımı versin. Allah Allah, arkadaşlar yoruma yazın bilenler varsa. Evet. Ama hiç beklemediğim bir soruydu amca. Ben 3 sene okudum. 1-2-3 okumadım. Sabah yoklaması ben yapardım. Evle kontrol ödevleri ben yapardım. Benim öğretmenim Buralı Muşli'dir. Metin Bingöl şimdi Güngör'de İstanbul'dadır. İhtiyarlaşmışlar. 3 sene okul okudum. Benim sahibim yoktu. Maşallah. Para yoktu. Benim sahibim bana sahip çıkanlar yoktu. Şeyh Üsveker var. Bak kılıçla Rus'un topu imha ettiler. Rus'un ele geçirdi. Kim öyle amca? Benim dedemdir. Dedeniz mi? Ey maşallah. Babamın dedesidir. Şeyh Üsveker Ağrı Dütağı. Sorabilirsin, yani o bir türküsü, Kürtçe türküsü de var. Abi çok memnun oldum amcacığım. Saygılar. Amca. Çok teşekkür ederim. Bilir mi ne diyordu? Efendim? Adem Aleyhisselam kaç sene tabuttan kalmış, kaç sene çiğnemişler, bu toprağı niye siyah beyaz olmuşlar? Buna meleket her dağdan bir toprak avcı getirmiş, karışmışlar. 7 sene hamuru ezdiler, niye hamur tutmadı birbirini? Cebrail Aleyhisselam indirdiği zaman Allah gönderdi, dedi ki miskal-i zerre Allah Muhammed 2500 sene önce Muhammed Aleyhisselam adını yazılmalarında onun nurun içine ok, çamura katılar, birbirine yapıştırdılar. Bu maya hepsi nurdan ulaşıyor. Ben her şeyi yaparım, ben paramaları almıyorum. Bu mantar tutup bir şey egzeme değil ya. Bir kalem yazıyorum. Bende de egzema var. Gidiyor. Allah razı olsun amca. Gidiyor, nerededir? Bende de egzema, saçımda var, yüzümde var. Esirgen otu. Isırgan otu. Kaynatır. Başı yıka, 1-2 gün yıka. Isırgan otu. 2-3 kere yıka, bitti. Kaynatıp? Başını yıka. Tamam. 1-2-3 defa. 3 kere. En senin ilacı odur. Başka ilaç dökme. Şabon vurma. Tamam amca. Çok teşekkür ederim amcacığım. Dedim bende egzema var. Hemen ısırgan otu kaynat dedi. Isırgan otu kafana falan sür dedi. Onunla şey yap, yıkan dedi. Değişik deneyeceğim. İlk fırsatta deneyeceğim inşallah. Değişik bir tevafuk oldu. Muhabbet ettiğim amcalar dolmuşla köye gidiyorlardı. Beni gördüler. Nereye gidiyorsun dedi. Tarihi köprüye gideceğim dedim. Tarihi Murat Köprüsü'ne. Gel dedi, seni bırakalım dedi. Şurada beni indirdi. Tarihi Murat Köprüsü şu ilerideymiş. Oraya kadar yürüyeceğim. Tarihi Murat Köprüsü'nü görelim. Oradan yola çıkar otostopla Varto'ya geçerim inşallah. Tarihi Murat Köprüsü adını bu nehirden alıyor. Bu nehrin adı Murat Nehri. 13. yüzyılda ilk kez bölgede Selçuklu Hanedanı döneminde bir köprü yapılmıştır. Bu köprünün yapılış tarihi belli değil. Selçuklu Hanedanı döneminde 13. yüzyılda yapıldığı söyleniyor. Köprü zaman içinde restore edilmiş. 1871 yılında restore edilmiş. Bu kesin. 1871 yılından sonra restore edildi mi edilmedi mi tam emin değilim. Naçizane düşüncem, yani düşünceme göre, tahminime göre 1871'den sonra yine restore edildiğini düşünüyorum. 15 yıl önce restore edildiğine inanıyorum yani. Sultan Alparslan Parkı 2020'de kurulmuş bir park. Ben size dedim ki 1871 yılında restore edilmiş en son, ama görünüş olarak dediğim gibi 10-15 yıl önce bence restore edildi diye düşündüm. Gerçekten de öyleymiş. Ben bu yazıyı ilk defa okuyorum bu arada. Şurada yazıyor zaten 2002-2009 tarihleri arasında onarılmış. Ana yola çıkacağım. Ana yoldan otostop çekip Varto'ya doğru gideceğim. Bu arada Muş laleleri oluyor bu. Muş'un simgesi Muş laleleri. Ben size caddeyi gösterdikten hemen sonra kamerayı kapattım ve ilk çıkan araba beni aldı. Ta oradan beni buraya kadar getirdiler. Normalde Muş'a gideceklerdi. Böyle gitmesi gerekiyor. Şöyle oradan gitmeleri gerekiyorken buraya kadar getirdi. Burada indirdiler beni. Buraya bıraktılar. Burası Varto yolu. Burada otostop çekeceğim.